Yaklaşık 9 aydır video yayınlamıyordum. Bir ekip olmadan böyle bir işin zorluğunu tahmin edersiniz. Araştır, konu bul, çekim yap, görsel bul, edit yap. Bir de buna benim titizlik ve ayrıntı hastalığımı da eklersek, bu geçtiğimiz süredeki yaşadığım bitkinlik sendromunu anlayabileceğinizi umuyorum. Bu geçtiğimiz 9 aylık süreçte beğenilerinizi sunduğunuz ve yeni videoların gelmesini istediğiniz birçok güzel mesajla beni gururlandırdınız. Her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalın başlangıcından beri komplo teorilerinden uzak, bilimsel gerçekçiliğe dayanan videolar yapmaya çalıştım. Bundan sonraki haftalarda da gücüm yettiğince bu şekilde devam etmeye çalışacağım. Daha fazla uzatmadan isterseniz bu haftaki konumuza geçelim. Bu hafta sizi kozmosta bir hayatta kalma yolculuğuna çıkarıyorum. Hazırsanız haydi başlayalım. Bu dünyayı tarayan hangi kişi hayata elverişli olduğunu ileri sürebilirdi ki? Başlangıcında 4 milyar yıl önce dünya görünürde çok az umut vaat ediyordu. Ama Venüs tam bizlik bir yer. Eskiden okyanuslar, toprak ve hatta muhtemelen hayat barındırıyordu. Bu uzun zaman önceki çağ Venüs'ün serpilme anıydı. Yani yaşama elverişli bölgedeki zamanı. Herhangi bir dünya için bu yıldızıyla arasındaki ilişkinin ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu, hayatı geliştirip sürdürebildiği bir dönem. Ancak yaşama elverişli bölgenin zarafeti geçicidir ve hiçbir dünya için bu sonsuza dek sürmez. Evet, şu an yıldızımızın yaşama elverişli bölgesinde bulunuyoruz. Fakat bu bölge yılda 1 metre dışarıya ilerliyor. Dünya yaşama elverişli döneminin %70'ini çoktan geçti bile. Ama endişe etmeye gerek yok. Yine de bize kaçış stratejimizi planlamak için geriye yüz milyonlarca yıl kalıyor. Peki Güneş'in lütfu başka dünyalar için bizi terk ettiğinde ve dünya artık bir hayat bahçesi olmadığında nereye gideceğiz? Türümüz geniş Samanyolu Okyanusu'ndaki uzak adalara yelken açmış olacak mı? Gelin bu hafta bundan bahsedelim. Kozmostaki değişimden kaçamazsınız. Birkaç yüz milyon yıldan fazla saklanacak güvenli bir yer yok. Günün birinde tüm bunlar doğa kanunlarının emrettiği doğumun, yıkımın ve yeniden doğuşun çalkalanan döngülerine teslim olacak. Evren çok güzel şeyler geliştirir, ardından onları paramparça eder ve kırılan parçalardan yenilerini üretir. Uzun vadeli hayatta kalmak isteyen yaşam formu elbet bir gün gezegenler arası ve nihayetinde de yıldızlar arası toplu ulaşımı inşa etmek zorundadır. Bunu nereden mi biliyoruz? Evren hakkında öğrendiğimiz az sayıda bilgi geleceği görmemizi sağladı. İnsanın sebep olduğu iklim değişikliğinin medeniyetimiz için tehlike arz ettiği yakın vadeden bahsetmiyorum. Binlerce, milyonlarca yıl varlığımızı sürdürmek istiyorsak zaten hemen şimdi atmosfere karbondioksit salmayı bırakmak zorundayız. Ama biz burada daha uzun vadeden bahsedeceğiz. Milyarlarca yıldan. Güneş yaşlanıyor. Hepimiz gibi. Gün gelecek çekirdeğindeki hidrojen yakıtını tüketecek. Bundan 5-6 milyar yıl sonra hidrojen füzyon bölgesi yavaşça dışarıya açılacak. Bu bölge termonükleer reaksiyonların gerçekleştiği genleşen bir kabuk. Ta ki sıcaklık yaklaşık 6 milyon dereceden daha az olana kadar. Sarı cüceden kırmızı bir deve dönüşecek. Venüs'te dünya üzerindeki kütle çekimsel hakimiyeti azalacak. Böylece kısa süreliğine güvenli bir mesafeye göç edebilecekler. Bu kıpkızıl ve kabarık kırmızı dev güneş Merkür gezegeni kuşatarak yutacak. Yaşama elverişli bölgenin zarafeti dışarı açılacak. Güneşin genleşmesinden kaynaklı yoğun ışık ve ısı ta Jüpiter sistemine kadar uzanacak. Gezegenin amonyak ve su bulutları kaçarak uzayda buhar halinde kaybolacak. İlk kez Jüpiter'in şatafatlı üst atmosferinin altındaki dağ rüküş, gizli katmanlar açığa çıkacak. Peki Jüpiter'in donmuş uydularından birinde yuva kurabilir miyiz? Europa ve Kalisto'nun kalın buz katmanları çözülerek altındaki sıvı okyanusları sert güneş ışığına maruz kalacak. Böylece çok miktarda su buharı salınarak kaçak bir sera etkisi başlayacak. Başından beri o okyanuslarda yüzen bir hayat varsa işte size serpilmesi ve gelişmesi için bir fırsat. Çok şanslıyız. Çünkü gelecekte yuvamızla güneş arasında güvenli bir mesafe olmasını isteyeceğiz. Güneşin evrimi kaçınılmaz. Ama ev aramak için daha 1 milyar yılımız var. Kozmosta yeni evimiz olabilecek dünyaları aramak için gayet bol bir vakit bu. Tam da olası dünyalarımız bitmek üzere derken Neptün'ün uydusu Triton imdadımıza yetişebilir mi? Ne dersiniz? O Roma tanrısı Neptün'ün oğlunun adının verildiği bir dünya. Henüz bu okyanusa isim veren olmadı. Daha çok yeni. Kırmızı dev güneşin ısısı amonya ve eskiden çok soğuk olan bu uydunun su buzunu erittiğinde var oldu. Gelecek nesillerimiz eğer orada yaşayacaklarsa alışsalar iyi olur. Çünkü Triton'da bir gün tam 144 saat sürecek. Kışlar sert geçecek ve yaklaşık 50 yıl sürecek. Ama yine de bundan birkaç milyar yıl sonra Triton bizim için harika bir yuva olabilir. İhtiyacımız olan her şeye sahip.
bir atmosfer, sudan oluşan okyanuslar ve kimyasal yapı taşları. Bunlar yaşamı mümkün kılacaktır. Evet, burası biraz serin ama Ocak ayındaki bir Ankara'dan da kötü değil. Ama bir gün güneş tüm gücünü kaybedecek ve yaşama elverişli bölgenin geçici zarafeti burada da sona erecek. Güneşin kavurucu kırmızı dev evresi sona erdiğinde çırılçıplak kalacak ve yüzeyinin altındaki beyaz yüce açığa çıkacak. O artık hayatta kalan çocuklarını bile ısıtacak enerjisi kalmamış bir yıldız. Dolayısıyla yeni yuvamız için şöyle 100 milyon yıldan biraz daha uzun bir süre kalmak istiyorsak daha da uzaklara seyahat etmemiz gerekecek. Yani güneş sistemimizden ayrılma cesaretini gösterip yıldızlar arası uzayın engin ve dipsiz okyanuslarına açılmalıyız. Belirli bir dünyaya değil, yıldızlar arası okyanusta boş bir yere, güneşimizden 80 milyar kilometre uzakta bir yere gidiyoruz. Burası bize binlerce nesil araştırmacının bir hediyesi. 1000 yıldır ışığı, yüzyıllardır da kütle çekimini araştırıyoruz. Kütle çekiminin ışığı bükmesi, kendimizinki de dahil herhangi bir yıldızın kozmik bir teleskop için lense dönüşmesini mümkün kılıyor. 80 milyar kilometre uzunluğunda bir teleskoptan bahsediyorum. Günümüzün uzayda yer alan en güçlü teleskobu diğer güneşlerin dünyalarını ancak nokta olarak görebiliyor. Bir kozmik teleskop bize dağların, okyanusların, buzulların detaylı görüntülerini bile verebilir. Hatta belki bu dünyaların şehirlerini görebiliriz. Gökyüzündeki şu en parlak yıldızı görüyor musunuz? O bizim güneşimiz. Ve bu da teleskobun lensi. Peki transparan olmayan bir yıldız bir lense nasıl dönüşebilir? Uzak yıldız ve gezegenlerden gelen ışık güneşe çok yakın geçtiğinde güneşin kütle çekimi o ışınları hafifçe büker. Uzayda bu ışınların birleştikleri yere odak noktası denir. Çünkü baktığınız objenin odaklandığı yer burasıdır. 80 milyar kilometre uzunluğundaki bir teleskopla neleri mi görebilirsiniz? Aslında istediğiniz her şeyi. Galileo'nun en iyi teleskobu bir görüntüyü ancak 30 kat büyütebilirdi. Ama bizim kozmik teleskobumuz nesneleri tam 100 milyar kat daha yakın gösterebilir. Kozmosta erişimimizde olmayan sadece tek bir bölge var. O da kendi Samanyolu galaksimizin merkezi. Çünkü orası çok parlak. Parlaklığı kör edici. Fakat böyle bir teleskop ulaşamadığımız daha birçok şeyi bize gösterebilir. Belki de olası yaşanabilir bir dünyayı. Kendi atmosferindeki gaz karışımı bize orada hayat olup olmadığını gösterebilir. Moleküllerin kendine özgü renk imzaları vardır. Eğer bu atmosfere bir spektroskopla baksak ki bu alet ışığı kendi bileşenlerine ayırır, böylece atmosferi oluşturan molekülleri tanımlayabiliriz. Metan ve oksijenin varlığı yaşamın olduğunu belli eden işaretlerdir. Bu dünya canlı ve kozmik teleskopumuz bize yüzeyin tamamının bir fotoğrafını verebilir. Bu sadece görülebilir ışığı gören optik bir teleskop değil, aynı zamanda bir radyo teleskobu. Uzak dünyalardan gelen ışığı 100 milyar kere büyüttüğü gibi aynı şeyi radyo dalgaları içinde yapabilir. Böylece uzak medeniyetler arasındaki en zayıf iletişime bile kulak misafiri olabiliriz. Bu dev teleskop aynı zamanda geçmişi görmenin de bir yolu. Geçmişteki bir nesneyi görmeden uzaya bakamazsınız. Çünkü ışık hızının bir sınırı vardır. Sabahları kalkıp güneşe baktığınızda onu 8 dakika 20 saniye önceki haliyle görürüz. Başka türlü görmenizin imkanı yoktur. Çünkü güneş ışığı dünyaya kadarki 150 milyon kilometrelik yolu o kadar zamanda alır. Bu teleskopla herhangi bir dünyaya baktığınızda onun geçmişini görürüz. Şimdi başka bir uygarlığın kozmik teleskobunu hayal edin. Bu teleskop dünyadan 5000 ışık yılı uzakta olsun. O dünyanın gökbilimcileri Mısır piramitlerinin inşasına tanık olabilirdi. Ama kozmik teleskobumuzun belki de en önemli faydası yeni dünyalar arayışımız olurdu. Tamam, büyük hayaller kurarak başka gezegenlere gözümüzü dikiyoruz. Oralara seyahat etmek, oraları evimiz yapmak istiyoruz. Ama oralara nasıl ulaşacağız? Yıldızlar birbirinden çok uzak, yani milyonlarca insana yetecek gemilere ihtiyaç olacaktır. Bize en yakın olan yıldız Proxima Centauri 4 ışık yılı, yani 40 trilyon kilometre uzağımızda. O noktanın ne kadar uzak olduğuna dair bir fikriniz olsun diye söylüyorum. NASA'nın Voyager 1 uzay mekiği şu an sahip olduğu gayet iyi hızla saatte 60 bin kilometre kat ederek Proxima Centauri'ye doğru ilerleseydi oraya ulaşması tam 70 yıl sürerdi. Orası da sadece bizim galaksimizdeki yüz milyarlarca yıldızdan yalnızca biri. Yani var olmak istiyorsak bilime dair ne biliyorsak kullanmalı, çok hızlı gemiler yapmalıyız. Bu ışıkla yol alan yelkenli gemiler gibi. Bu yelkenler devasadır. Kilometrelerce genişlikte ama oldukça da inceler. Bir çöp poşetinden 1000 kat daha ince. Bu muazzam yelkenlere vuran bir ışık fotonu yelkenlere küçük bir itki verir. Böylece uzaydaki vakum ortamında bir fotondan gelen ufacık bir itki bile onları hızlandırır. Ta ki gemiler ışık hızının kayda değer bir kısmına ulaşana dek. Yuvamızdan fazla uzağa gittiğimizde ışık zayıflamaya başlarsa da bu işi lazerler üstlenebilir. Proxima Centauri'ye ışıkla yelken açacak olsak yol 70 bin yıl sürmez,
yalnızca 20 yıl sürerdi. Proxima b yıldızının yaşama elverişli bölgesinde bulunuyor. Ama yaşamı destekleyip desteklemediğini bilmiyoruz. Bizim dünyamızda yaşamın evrimine sığınak olmuş o koruyucu manyetik alan orada da bulunuyor mu? Proxima b'nin yıldızına yakın konumunun bir başka sonucu da gezegenin muhtemelen sıkıca sabitlenmiş olması. Bir yüzü sürekli yıldızına bakıyor. Diğer yüzü ise sonsuz geceye mahkum. Bu minik yıldızlar henüz sıcak görünebilir ama önlerinde uzun bir gelecek var. Trilyonlarca yıl. Geleceği trilyonlarca yılla ölçülen bir uygarlığın süreklilik ve büyüme potansiyelini bir düşünün. Bu dünyanın gün ve gecesi arasında kalan çizgi asıl sihrin daima yaşanacağı yer. Eğer Proxima b yaşanabilir bir gezegense burada yaşam karanlık tarafta sınırlı kalacak. Burası torunlarımızın muhtemel bir kamp alanı olabilir. Proxima b'de yer çekimi dünyadakinden %10 fazla. Ama bizim için çok da sorun olmayacaktır. Biraz ağırlık egzersizi yapmak gibi bir şey. Yörüngeden yapılan uzak taramalar gezegende görünür bir yaşam izi bulamadı. Yani Proxima b dünyaların yayılımı için ancak bir ara istasyon olabilir. Peki ya daha uzun seyahatler? İşte bunun için daha hızlı gemiler gerekecek. Diyelim ki bundan 100 ışık yılı uzakta bir sistem bulduk. Potansiyel olarak yaşanabilir birkaç dünyaya sahip bir sistem. Işık gemicileri için bu 500 yıllık bir yolculuk demek. Peki kozmik hız sınırını aşabilen bir gemi yapmak mümkün mü? Bir matematiksel fizikçi olan Meksikalı Miguel Alcubierre, orijinal Star Trek televizyon dizisinden ilham alarak teoride ışık hızından daha hızlı gidebilecek bir gemiye yönelik hesaplamalar yaptı. Başarılı olursa bu araç güneşimizle bu uzak yıldız sistemi arasındaki seyahat süresini bir yıldan aza indirebilir. Ama bir dakika, bilimin temel kuralına ne oldu? Hani ışık hızını geçemezdik? Ama Alcubierre sürücüsüyle ilgili başka bir olay var. O hareket etmiyor, kozmos hareket ediyor. Gemi kendi uzay zaman baloncuğuyla sarmalanmış olacak. Burada herhangi bir fizik kanunu delmesine ihtiyaç olmayacak. Elbette bu bugünkü kavrayışımızın çok ötesinde bir şey. Alcubierre sürücü gemisi uzay zaman okyanusunu önünde sıkıştıran ve arkasında genişleten bir kütle çekimsel dalga yaratma makinesidir. Galaksi ve ötesinde gezintiye çıkan jet skiler düşünün. Kim bilir? Belki tüm Laniakea süper kümesi bir gün arka bahçemiz olacak. Bu da tam 100.000 galaksi demek. Alcubierre sürücüsü göz açıp kapayana dek 950 trilyon kilometre yol kat edebilir. Bir de bakmışsınız ki uzak bir yıldızın gezegen sistemindesiniz. İşte kayalık ve buz devi gezegenlere çevrilmiş bir kırmızı cüce. Aralarından biri yuvamız olabileceğimiz bir dünya. Kozmik teleskopumuz 100 ışık yılı çapındaki tüm yıldızları tarayarak bizi buraya yönlendirdi. 7 gezegeni yıldızlarına bizim Merkür'ün Güneş'e olan yakınlığımızdan bile daha yakın bir alana toplanmış. Ama burası yaşama elverişli bölgenin hemen sınırında. Şu sıcak yeşil renkler davetkar görünüyor. Ancak bu gördükleriniz ağaç tepeleri değil. Yeşil renk metan ve amonyaktan kaynaklanıyor. 40 milyon kilometrelik bir mesafede bile yıldız bu gezegeni sıcak tutamayacak kadar zayıf. Şimdi yıldızın yaşama elverişli bölgesinin en güzel yerine geldik. Bu gezegen türümüzün hayatta kalmasını, serpilip gelişmesini sağlayabilir. Ancak burası Samanyolu'ndaki göçebe maceramızın sadece erken duraklarından biri olabilir. Önümüzde hala çok fazla ada uzanıyor. Uzayın derinliklerinde bir maceraya atılacak mıyız? Dünyaları hareket ettirecek, gezegenleri yeniden tasarlayacak ve bunları komşu yıldız sistemlerine yayabilecek miyiz? Bizler daha husumet ve nefret içinde kendi gezegenimizi bile düzene sokamıyoruz. Öfke ve gafletle çevremizi yağmalıyor, birbirimizi öldürüyoruz. Ölümcül amaçlar içinde tüm evrenin yalnızca kendi çıkarları için yaratıldığına inanmış zavallı bir türüz. Eğer bilgelik yerine sadece güç toplamaya devam edersek kendi kendimizi muhakkak yok edeceğiz. Eğer bugünkünden bir adım bile daha şiddet yanlısı, öngörüsüz, cahil ve bencil hale gelirsek kesinlikle bir geleceğimiz olmayacak. Alfa Centauri'ye ve diğer yakın yıldızlara ulaşanlar muhtemelen bizler olmayacağız. Bize çok benzeyen bir tür olacak. Fakat güçlü yanlarımızı daha çok, zayıf yönlerimizi daha az barındıracaklar. Daha kendine güvenen, ileri görüşlü ve sağduyulu. Aslında yıldızları birbirinden ayıran muazzam mesafeler büyük bir şans. Varlıklar ve dünyalar birbirine karşı karantinaya almış durumdalar. Bence karantina yalnızca bir yıldızdan diğerine güvenli bir şekilde seyahat etmeye yetecek seviyede kendini bilenler için kalacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıklı kalın.